Hepimiz vücudumuz için spor salonuna gidiyoruz, diyet yapıyoruz. Peki ya beynimiz? Onu nasıl formda tutuyoruz? İşte bu anlatımda zihnimizi adeta bir sporcu gibi zinde ve keskin tutacak 11 basit ama şaşırtıcı derecede etkili taktiği birlikte keşfedeceğiz. O zaman size soruyorum, zihniniz sıkı bir antrenmana hazır mı? Çünkü bugün beynimizi, evet, tam anlamıyla bir kas gibi çalıştıracağız. Gelin bakalım bu zihinsel jimnastiğin temelleri neymiş ve bunu günlük hayatımıza nasıl kolayca katabilirmişiz hep birlikte görelim. Pekala, hadi konuya dalalım. Temel fikir aslında oldukça basit. Tıpkı kaslarımız gibi beynimiz de zinde kalmak için düzenli egzersize ve yeni zorluklara ihtiyaç duyuyor. Yapacağımız bu antrenman onu daha güçlü ve daha esnek bir hale getirecek. İlk etabımız, bilişsel zindelik için elimizdeki en güçlü araçlardan birine odaklanıyor, yani dil ve iletişime. Bakalım kelimelerin gücü beynimizi nasıl çalıştırıyor? İlk taktiğimiz şu: kelime dağarcığınızı geliştirin. Araştırmalar geniş bir kelime hazinesiyle zeka arasında gerçekten de çok güçlü bir bağ olduğunu gösteriyor. Yani her gün sadece bir yeni kelime öğrenmek bile beyninize yapabileceğiniz en akıllıca yatırımlardan biri olabilir. Sıradaki taktik kulağa belki biraz garip gelebilir ama inanın bana inanılmaz etkili. Kendi kendinize hikayeler anlatın. Yalnızken zihninizde yeni karakterler, mekanlar, hatta hayali sokaklar yaratın. Bu detayları zihninizde canlandırmak tam anlamıyla bir beyin jimnastiği. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Yeni bir dil öğrenmek, beynin farklı bölgeleri arasında yepyeni bağlantılar kurmasını sağlıyor. Bu size sadece farklı bir iletişim kapısı açmakla kalmıyor, aynı zamanda kendimizi ifade etme becerimizi de keskinleştiriyor. Bu da hayatın diğer alanları için harika bir motivasyon kaynağı haline geliyor. Bir şeyi öğrenmeyi pekiştirmenin en iyi yollarından biri de onu bir başkasına öğretmektir. Yeni öğrendiğiniz bir bilgiyi başkalarına anlattığınızda hem o bilgiyi tekrar etmiş oluyorsunuz hem de onu sözlü olarak ifade ettiğiniz için zihninize iyice kazınmasını sağlıyorsunuz. Şimdi de aktif zihin egzersizleri bölümüne, yani ikinci etaba geçiyoruz. Burada beyni yeni kalıplar ve problemlerle doğrudan zorlayacağız. Hazırsanız zihnimizi biraz daha yoralım. Klasik ama asla eskimeyen bir yöntem, bulmaca çözmek. Gazetelerde veya dergilerde bulabileceğiniz o çengel veya kare bulmacalar harika bir başlangıç. Eğer daha fazlasını isterseniz, kolaydan zora doğru ilerleyen Sudoku'yla kendinize meydan okuyabilirsiniz. Konfor alanınızın dışına çıkmaya ne dersiniz? Daha önce hiç ilginizi çekmemiş bir konu hakkında, mesela ne bileyim, paraşütle atlama veya kamp kurma hakkında bir makale okuyun. Bu, beyninizi yepyeni bağlantılar kurmaya teşvik edecektir. Bu basit gibi görünen değişiklikler var ya, beynin o otomatik pilot modundan çıkmasını sağlıyor. Dişlerinizi diğer elinizle fırçalamak veya işe farklı bir yoldan gitmek, beyninizi yeni sinirsel patikalar oluşturmaya resmen zorluyor. Hani bilimsel adı nöroplastisite olan durum. İşte bu, beyni esnek tutmanın ve Alzheimer gibi rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olmanın anahtarı. Ve geldik son etabımıza. Burada beyin sağlığı için hafızayı canlandırmanın, geri çağırmanın ve en önemlisi dinlenmenin ne kadar kritik olduğunu odaklanacağız. Eski fotoğraflara bakmak ya da size eski anılarınızı hatırlatan nesneleri elinize almak, işte bunlar zihninizi canlı tutmak için harika bir yol. Bu, hafıza kaslarınızı çalıştıran çok duygusal bir egzersiz aslında. Şimdi biraz teknoloji detoksu zamanı. Telefonunuzdaki takvime sürekli güvenmek yerine ailenizin ve arkadaşlarınızın özel günlerini zihninizde tutmaya ne dersiniz? Bu, hafızanız için yapabileceğiniz küçük ama inanılmaz güçlü bir antrenman. Ve belki de en çok göz ardı ettiğimiz ama en kritik taktik, dinlenmek. Şu rakama iyi bakın, -50. Evet, yanlış duymadınız. Yorgun olduğunuzda verimliliğiniz yarı yarıya düşebiliyor. Bu da bize gösteriyor ki, beyninize toparlanması için zaman vermek bir lüks değil, tam anlamıyla bir zorunluluk. Eğer kitap okumak pek size göre değilse hiç endişelenmeyin. Harika bir alternatifiniz var, belgesel izlemek. Çünkü görsel olarak sunulan bilgiler beynimiz tarafından genellikle daha kolay işleniyor ve daha kalıcı hale geliyor. Yani önemli olan öğrenmek, yöntemi tamamen size kalmış. Bütün bu taktikleri ele aldığımıza göre şimdi artık odağı size çevirmenin ve harekete geçmenin zamanı. Unutmayın, beyin sağlığınız sizin ellerinizde. Unutmayın, buradaki en önemli nokta tutarlılık. Bu basit ve çeşitli egzersizleri günlük hayatınıza yavaş yavaş dahil ederek
daha güçlü ve daha zinde bir zihin inşa edebilirsiniz. Küçük adımlarla başlayın ve en önemlisi, devamını getirin. Ve bitirirken topu size atıyorum. Bu hafta bu taktiklerden hangisini deneyeceksiniz? Şunu aklınızdan çıkarmayın. Öğrenmeyi bıraktığınız gün, yaşlanmaya başladığınız gündür. O yüzden zihninizi çalıştırmaya devam edin. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.